Oh shit. Here we go again. Evet, girişten de anlayacağınız gibi çok güzel bir nostaljiyle karşınızdayız. Benim için çok değerli oyunlardan bir tanesidir ve GTA'nın en çok sevdiğim oyunlarından bir tanesidir. Senin için neydi bu? Vice City'ydi galiba. Sen Vice City'ciydin biraz. GTA için evet olabilir. Evet, GTA karakterleri arasında en çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi Carl Johnson yani CJ dediğimiz karakterdir. Çenemin düşüklüğünden de anlayacağınız üzere ben bu oyunu çok seviyorum. Dolayısıyla bu sefer daha çok ben konuşacağım. Necmettin birazcık sessiz kalacak. Dinleneyim biraz ben. Alışık olmadığınız bir durum olabilir ama kısaca hikayesinden başlayalım. 1997... Yok çok gerçekten harikasın. Bak hiç kafa bulmuyorum. Hem gerçekten çok harikasın. Böyle seni uzun zamandır bu kadar heyecanlı ve mutlu görmemiştim. Biz artık bu retro oyun incelemesini artık bir klasik haline getirelim ve en azından 15 günde bir 20 günde bir retro inceleme yapalım yani bu arada. 10 numara. Çünkü ne varsa eskilerde var. Günümüz Gerçekten oyunlarda öyle. maalesef eski tatları alamıyoruz. Hikayesi diyordun abi. Hikayemiz 1992 yılında geçiyor. Carl Johnson annesinin ölüm haberini aldıktan sonra geri geliyor. Nereye geri geliyor? Grove Street'e geri dönüyor. Büyüdüğü, doğduğu ama daha sonradan çıkmak zorunda olduğu yere geri dönüyor. Ya ben dönüyor gibi oldu. Çıkmak zorunda olduğu yere geri döndü. Özür dilerim. Burada neler oluyor diye. Burada neler oluyor? Çete savaşları, büyük komplolar, soygunlar, inanılmaz aksiyonlu görevler, her şey Grove Street'te dönüyor. Her türlü illegalin olduğu bir yer. Her şey var baba. Her şey var. Otundan, bokundan, silah ticaretinden, zıplayan araba yarışlarından her şey var. Ama bu oyunu güzel yapan tek unsur sadece hikayesi değildi. Oynanışı, mekanikleri, çevresi, atmosferi gerçekten San Andreas klasikleşmiş GTA oyunlarının bir tanesidir. Hatta kimilerine göre hala en iyisidir bile diyebiliyor. Çünkü birçok internet videolarında işte San Andreas'ta olup da GTA 5'te olmayan bazı özelliklerden bahsederler. Bunu internette araştırıp görebilirsiniz. San Andreas gerçekten GTA'ya yeni bir soluk katmış oldu. Neden efsane? Aslında bu videoların retro oyun incelemelerindeki asıl değinmemiz gereken nokta biraz da budur. Neden efsane oldu? Neden retrolar klasikler arasına girdi? San Andreas şunu çok güzel yaptı. Günümüz açık dünya oyunlarına çok güzel bir ilham oldu. Bunun dışında mekaniksel anlamda ciddi yenilikler kattı. Mesela ilk defa San Andreas'la beraber özellikle GTA serisi için söylüyorum. Karakter gelişimi ortaya çıktı. Karakterin fiziksel özelliklerinin oyuna etkisini gördün. Oyunda yapmış olduğun işte sporlarla beraber vücudunu geliştirebiliyordun. Ya da yakın dövüş özelliklerini almış olduğun oyun içerisindeki derslerle geliştirebiliyordun. Kung fu, sokak dövüşleri sanatları, boks, kickboks gibi birçok yakın dövüş özelliklerini oyun sana vermiyordu. Sen oyun içerisinde sahip oluyordun, ediniyordun. Kurslara gidiyordun, spor salonlarına gidiyordun. Bu bambaşka bir dünyaydı. Açık dünyası deyince zaten San Andreas bambaşka bir evren. Açık dünyada 3 büyük şehir vardı bizim orada. Bizim orası diyorum artık çünkü çok benimsemiştim. Los Santos, San Fierro, Las Venturas. Serbestçe her yerde gezebiliyorduk abi. Yani o kadar çok farklı mekanlarla ki bunlar. Özellikle oyuncuyu içerisinde tutmayı daha da başarıyordu. Mesela ben hala haritasının neredeyse her yerini ezbere bilirim. Evet çok bitirdim bu arada oyunu sen yani. O Çok yüzden... bitirdim ya. PlayStation'da çok oynadım. PC'de çok oynadım. Ya inanılmaz. Belki 500 saatim vardır. Belki daha fazla vardır. Bilmiyorum. Neler yapılıyordu bu açık dünyada? Açık dünyada neler yapılabiliyordu? Bence bir sınır yoktu açık dünyada. Dükkanların birçoğuna girebiliyordun. Tabii ki giremediğimiz dükkanlar da vardı. Taksici olabiliyordun. Polis, ambulans, itfaiye birçok meslek grubuna dahil olabiliyordun. Bazı yerlerde hatta ben şey yapıyordum. Bazen böyle RP'ye döküyordum bir şey. Taksici olarak mesela oynuyordum bazen. Bazen bir itfaiye görevlisi oluyordum. Bazen de bir gangster olarak oynuyordum oyunu mesela. Burada katmış olduğu şeyler de bize çok fazlaydı. Mesela araç çeşitliliğine de değinmek lazım. Burada birçok aracı kullanabiliyorduk. Uçak, helikopter, motosiklet, büyük araç, küçük araç. Özellikle en çok sevdiğim benim şeydi. Arkasında böyle çekici olan arabalar vardı mesela. O arabaları alıp arkama da araç bağlayıp öyle oynayı devam ettiriyordum mesela. O da çok hoşuma giden detaylardan biriydi. Yakın dövüşte mesela çok güzel teknikler vardı. Sen bahsettin birazcık ama yakın dövüşte de çok etkiliydi. Silahları çok fenaydı. Mesela oyundaki silah çeşitliliği çok fazlaydı bana göre. Menzilli silahlar da öyle, yakın dövüş silahları da öyle. Bazı yerlerde özel silahlar vardı. Onları da alabiliyordum. Anlatmak gerekirse Çeşitlilik noktasında çok zengin bir oyun var karşımızda. fazlasıyla yani araba modifikasyonları vardı. Saç tıraşı olabiliyordun. Kıyafet değiştirebiliyordun. Bunlar hani yeni GTA oyunlarında da var ama aslında birçok özelliği yeni GTA oyunlarında yok. Ya şu var 2002 yılında çıkmış bir oyuna
bana göre gerçekten bambaşka bir evre bunlar. Yani şimdi günümüzde bu oyunları değerlendirirken dönemin şartlarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet, bu saymış olduğumuz özellikler şu an günümüz açık dünya oyunlarının birçoğunda kiminde var kiminde yok. Ama San Andreas bunu ilk yapan oyun. Kesinlikle öyle. Karakterlerden biraz bahsedelim. Ana Ki karakterimiz... San Andreas'ın en önemli özelliklerinden yine bir tanesi çok etkili, akılda kalıcı karakterleriydi yani. 3 ana karakterimiz vardı zaten. Birincisi zaten bir CJ, ikincisi Ryder, üçüncüsü de Big Smoke. Evet, Yavşak Smoke. Bir de Katalin ve Woozie vardı. Bunlar da zaten tanıdık karakterlerden birkaçıydı. Aslında birkaç karakter daha var ama en akılda kalıcı olanları bunlardı. Atmosfer olarak şöyle bir atmosfere sahipti. 90'ları bize tamamıyla yansıtıyordu. Ve en önemli ve güzel özelliklerinden biri de radyosuydu abi. Evet, Radyosu gerçekten inanılmaz müzikler. Eski tarzda hani 80'ler 90'lar müzikleri çalıyordu ya genel olarak. Beni mest ediyordu abi. Sesi fullleyip araçla gezintiye çıkmak benim için mükemmel bir şey oluyordu. San Andreas dönemine göre gerçekten çok etkili, çok yetkin ve çok başarılı, teknik özellikleri yüksek oyunlardan bir tanesiydi. Hem bu içerik zenginliği noktasında hem de teknik özellik noktasında çok başarılıydı. Grafiksel olarak baktığımız zaman hala oynanabilir olması bunun en büyük özelliklerinden bir tanesiydi. Yaşayan çevresi, atmosferi, derinliği bu zaten su götürmez gerçek. İlk çıktığında PlayStation 2'ye çıktı bu oyun bir de yani. Bu Sony'yi de çok zorladı. Kesinlikle öyle yani. Yani böylesine zengin içeriğe sahip bir oyunu PlayStation 2 gibi o dönemine göre evet iyi bir konsol olabilir ama baktığın zaman zorlayıcı bir oyundu bu. Rockstar PlayStation'a çıkarttığı gibi hemen 1 ya da 2 yıl sonra bunu hem PC'ye çıkarttı hem de diğer konsollara da port etmesini başardı ve güzel bir port da oldu. Böylece bunu diğer konsollara çıkarak da oyun dünyasına önemli bir ses getirdi. Seslendirme kalitesi şu an bile çok çok üst düzey bir kalitesi vardı. Yani yapması gereken her şeyi fazlasıyla yerli yerinde yaparak retro kalitede bir oyun bizlere bırakmış oldu. Yıllar geçse bile hala dönüp oynayabiliyoruz. Bununla beraber işte modlanabilir olabilmesi, günümüzde hala oynanabilmesine katkı sağlamış oldu. Online'ı var mıydı mesela San Andreas'ın? Mesela online yok mesela. Online olduğunu düşün bir de bu oyunun. Ve şu an GTA 5'te kapışırdı belki de yani. Belki de daha fazla oynanabilirdi. Özellikle hani remaster triloji yaptılar ya o faciadan sonra toparlandığımı bilmiyorum. Bakmadım çünkü çok soğudum o konuda ama açıkçası güzel bir HD grafikle paketli oynanabilir durumda hala. Ki orijinali de bence oynanabilir durumda. Dolayısıyla hani gerçekten bakılması gereken retro oyunlardan bir tanesi. Yani San Andreas tek başına yani remaster versiyonları hariç 30 milyona yakın bir satış rakamına ulaştı. Bu muazzam bir rakam yani. O dönemlerde bir de fiziki olarak satılıyor Evet. daha çok. Ama bu 30 milyonun ne kadarı fiziki ne kadar artık bu biraz karışık. Son zamanlarda online'da da satışlar olduğu için. Oldu ama geneli fizikidir. Çoğu Çünkü fizikidir. çıktığı dönem damga vurduğu için çoğu fiziki olduğu için bence çok büyük rakamlar bunlar. O zaman kapanışı da sana verelim ve sen güzel bir kapanışla bu retro incelememizi bitirelim o zaman. Eğer ki mağara veya herhangi bir yerde yaşamıyorsanız, bu oyunu deneyimlemediyseniz kesinlikle deneyimlemeniz gereken oyunlardan bir tanesi budur. Lütfen videoya göz attıktan sonra bir oyuna da göz atmanızı tavsiye ederim. Ki bana göre GTA oyunları arasındaki en iyi oyunlardan bir tanesidir. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesildir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar Oyunla kalın.